Merhaba arkadaşlar. Bugünlerde bildiğiniz gibi koronavirüsü sebebiyle herkes online dersle ilgili, e-learning ile ilgili evde ders çekip öğrencileriyle paylaşmak telaşında. Bu evde online ders anlatımında dikkat edecek hususlarla ilgili ben bir video hazırladım. Umarım sizlere faydası olur. İlk önce piyasada bulunan farklı videoları izleyip örnek alma çok önemli. Çok güzel ders anlatımlarından faydalanmak gerekiyor. Sizlere tavsiyem bu işe başlamadan önce mutlaka internetten, arkadaşlarınızdan değişik şekillerde videoları izleyip kendinize örnek almanız, onlardan notlar çıkararak evet ben şuna dikkat etmeliyim, buna dikkat etmeliyim, şöyle olduğunda güzel oluyor, böyle olduğunda güzel olmuyor gibi o videoları izlemelisiniz. Yoksa hemen ders çekimine başlamamalısınız. Kılık kıyafet evde bulunuyoruz diye yani evde video çekmek demek düzensiz bir kıyafetle öğrencilere ders anlatmak anlamına gelmez. Bir öğretmene yakışır bir şekilde kılık kıyafetimizi ayarlamanız gerekiyor. Sizi izleyen kişilere olan saygınızın da bir göstergesidir bu. Buna uygun bir şekilde giyinmeniz çok önemli. Videolarda genelde tek renk kıyafet giymek daha çok tavsiye edilir. Şu anda ben de size bunu göstermek için tek renk bir kıyafet giydim. Çünkü renkli olduğunda problem çıkabiliyor. Dikkat oraya doğru çekilebiliyor. Buna göre giyinirseniz daha güzel olur ama anlattığınız konuya uygun kıyafetle giymenizde bir mahsur yoktur. Örneğin buradaki dersimizdeki öğretmenimizin sınıfta yaptığı bir etkinliğe bakın. Muhtemelen eğer bir sosyal bilgiler öğretmeni ve Mevlana Hazretlerini anlatıyorsa böyle bir kıyafetle içeriye girmesi çocukların o konuyu anlamasına elbette ki bir katkı sağlayacaktır. Bu tabii ki her branş için olması mümkün değil ama bir matematikçi bile yeri geldiğinde üzerine tişörtünün formülleri yazarak anlattığı konuya uygun formüller yazılı basılı haliyle dersi anlattığı gibi böyle şeyler de yapabilirsiniz ama bir daha söylüyorum zorunlu değil. Önemli olan burada sizin karşı tarafa saygı gösterdiğinizi ifade eden düzgün bir kılık kıyafetle çıkmanız. Makyaj, şimdi makyaj deyince hemen aklınıza ondan sonra ruj gibi şeyler gelmesin. Özellikle video çekimlerinde ışık parlamasından dolayı yani kendi görüntüsünün yansıdığı video çekimlerinde ışık gelişinden kaynaklı insanın yüzünde parlamalar olabiliyor. Bunun için özel üretilen makyaj malzemeleri kullanılabilir. Burada gördüğünüz pudra gibi. Ama genelde profesyonel çekimlerde kullanılıyor bu. Evde kullanmanın çok bir önemi yoktur. Ama yapmayı bilen varsa da yapabilir. Elzem değildir. Yine de ben bir genel kültür bilgisi olarak vermiş olayım. Cep telefonu ile çekim yapma. En çok günümüzde kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Cep telefonu ile çekim yaparsanız kesinlikle dik çekim yapmayın. Sanki herkes cep telefonunu bunu izliyormuş gibi düşünmeyin. Her şeyi yatay olacak şekilde çekin. 16'ya 9 diye altın oran diye adlandırdığımız çekim oranı ile yapın arkadaşlar. Ayrıca cep telefonunun sabit bir yerde olması da çok önemli. Devamlı hareket eden bir telefonla çekim yapıldığında görüntüyü izleyenler hoşnut kalmaz. Cep telefonu bir de günümüzde özellikle sayısal branşlar için söylüyorum. Üst bir kısma sabitleyip aşağıda kağıt üzerinde soru çözümü yapan arkadaşlarımız için geçerli. Elbette olabilir. Hiçbir mahsuru yoktur. Bunda ise kullandığınız kalemlerin kalınlığı biraz fazla olmalı. Yani bir 0.5-0.7 uç gibi bir tükenmez kalem gibi şey kullanmamanız lazım. Videolarda bunlar çok net görünmez. Keçeli kalem diye adlandırdığımız kalemleri kullanabilirsiniz. Bu tip bir etkinlikle yapabilirsiniz. Ama bunun için özellikle kağıtlara önceden en azından soruları düzgün bir şekilde yazmanız, çözümlerinizi ise öğrenciye çekim yapacağınız sırada yapmanız faydalı olacaktır. Tabii ki teknolojik alet olarak da grafik tablet kullanma. Bilgisayarınızda sabit desktop da olabilir bu, normal bir laptop da olabilir. Grafik tablet kullanabilirsiniz. Bu tabletlerin ucuz olanları da var, pahalı olanları da var. Ressamlar bile artık günümüzde bunu kullanabiliyorlar. O yüzden çok kaliteli bir seviyeye çıktı bu grafik tabletler. Sadece bilgisayarınız mouse ile kontrol etmek bazen yetmeyebilir. Bu durumda grafik tabletler işinizi kolaylaştırır. Branşınızın durumuna göre bu aletleri kullanarak sanki tahtada yazı yazıyormuş gibi işlem yapabilirsiniz. Bu aleti bilgisayarınıza bağlamanız yeterli.
Özellikle sayısal dersler, matematik gibi, fizik gibi bu alet zorunlu olabilir. Artık bu karar size ait. Denemenizde fayda var diye düşünüyorum. Zamanında bu aletten ben kullandım. Gerçekten çok harika. İlk başlarda insana biraz garip geliyor. Ekrana bakıp aşağıda yazmak. Hani ekranın üzerine yazmamak. Ama kullanmaya alıştıktan sonra kesinlikle çok harika bir alet olduğunu siz de göreceksiniz. Özellikle matematikçiler için söylüyorum. Çünkü işlem yapması gerekiyor. Bir kitaptan konu anlatacaksa bile mutlaka soru çözmesi gerekiyor. Mouse'la bunları yapmak elbette ki zor. Ya da soruları tek tek önceden çözüp fotoğrafını çekip veya scannerla tarayıp bilgisayara aktarması gerekiyor. Bu da çok zahmetli. Tavsiyem böyle bir alet kullanmanız yönünde. Dokunmatik ekranlar. Biraz önceki grafik tabletle bilgisayarın birleşmişi gibi düşünebiliriz. En ideal olanı aslında. Bu dokunmatik tabletlerde dikkat etmeniz gereken bir husus şu: eğer yeni alacaksanız elinizi dokunduğunuzda yazmayan bir tablet almanız. Kalemle yazan bir tablet özellikle, daha doğrusu kalem özelliği aktif olduğunda elinizi algılamamasını sağlayan bir tablet veya tablet bilgisayar. Bu çok önemli. Diğer türlü üzerine soru çözümü yaparken avucunuzun alt tarafı dokunduğunda sorular bir bakıyorsunuz değişik değişik çizgiler ortaya çıkabiliyor. Buna da dikkat etmenizde fayda var. Yani deneyerek alın. Denemeden mümkünse almayın. Bazı bilgisayarlar dokunmatik ekrana sahiptir. Bu bilgisayarlarda başka bir grafik tablete ihtiyaç duymadan kalemle yazılabilir, ders çekimi yapabilirsiniz. Bu durum son zamanlarda çokça yaygınlaşan Pro tabletler, özellikle Apple'ın, Samsung'un içinde geçerlidir arkadaşlar. Şimdi ders çekimleriyle ilgili en önemli kısma geldik. Planlama. Plan yapmadan bir işe başlamamanız gerekiyor. İlk yapacağınız iş, öncelikle çekeceğiniz dersin nasıl olması gerektiğini planlamalısınız. Bunu bir film gibi düşünecek olursanız senaryosunu yazmalısınız. Yani hangi kitaptan ders anlatacağınız, hangi konuyu anlatacağınız, kaç dakika çekim yapacağınız gibi bütün hususlar hazır olmalı. Gerekirse bir küçük kağıda bunları not almalısınız. Artık planlamanızı yaptınız. Uygun bir çekim yeri ayarlama. Elbette ki stüdyolarda bu çekimler olsa çok ideal olur. Ama biz şu anda konumuz bu değil. Evde çekim nasıl yapmayla ilgiliydi. Evde çekim yapacağınız yeri ayarlamalısınız. Uygun bir masa, sandalye, koltuk hazır olmalı. Çekim yapacağınız yere çekim sırasında birilerinin gelmemesi için uyarı ve önlemlerinizi almalısınız. Gerekirse dış kapıya, zilin olduğu yere lütfen zili çalmayınız, şu anda içeride çekim yapılıyor, yarım saat sonra giriniz gibi mesajlar da yazabilirsiniz. Bu da işinizi kolaylaştıracaktır. Bilgisayarı hazırlama. Çekim yapacağınız bilgisayara sizlere diğer videomuzda anlattığımız Capture programını yüklemiş olmalısınız. Tabii ki bu bir tavsiye. Başka programlar da kullanabilirsiniz. Hiçbir mahsur yok. Mesela şu anda benim çekim yaptığım bu program PowerPoint'in, daha doğrusu Microsoft Office uygulamasının en son sürümünde bu şekilde bir özellik var. Kamera özelliği. Direkt kendisi onun içinden kaydediyorum. Yani PowerPoint sunumu hazırladım. Sonra direkt o kamera kısmını açtığımda direkt bu şekilde bir çekim yapıyorum. Bunu da kullanabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Çekim yapacağınız bilgisayara sizlere diğer videomuzda anlattığımız Capture programını yüklemiş olmalısınız. Yüklemediyseniz öncelikle diğer videomuzu izleyip bu programı yükleme işlemlerinizi tamamlamalısınız. Görünümü burada gördüğünüz gibi Record, Edit ve Kamera diye bir bölüm vardı. Onları gördüğünüz zaman o programı yüklemiş oluyorsunuz. Peki programı yine çekime başlamadan önce dikkat edeceğimiz hususlardan birisi ne? Ses ve kamera. Bilgisayarınızda ses ve kamera sistemlerinizin Capture programda çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz gerekmekte. Bunun için programı açıp 10-15 saniyelik bir çekim yapıp kontrol edin. Bakın burada oklarla gösterdim. Kameraya bastığınızda kamera açılıyordu. Sese bastığınızda hangi ses sistemine bağlı olduğunu gösteriyordu. Bunları mutlaka kontrol edin. Yoksa çekim yapıp bir bakarsınız ki çekim bitmiş. Sonra kendinizi kontrol etmeye başladığınızda ya kamera açık değildir ya ses açık değildir. Bu durumda problem yaşamamanız, tekrar aynı çekimi yapmamanız için baştan bir kontrol etmekte fayda var. Kameranın ortalanması. Şu anda bakın benim bulunduğum pozisyona baktığınızda kamerayı ortalamaya çalıştım. Kesinlikle şöyle bir yöntem yapmayın. Bakın
kameranın yan tarafındayım. Böyle bir çekim yaptığınızda veya kafanız yarısı böyle olduğunda bu karşı tarafta olumsuz bir hava oluşturur. Yani diğer bir ifadeyle evde video çekerken duruş şeklinizin tam ekranı ortalaması önemli. Çektiğiniz videoda kafanızın bazen kaybolması dikkati dağıtacaktır. O yüzden oturuş şeklinizi baştan güzel belirleyip video çekimi sırasında da buna uymanız güzel olur. Ayrıca konuşurken ekrana değil de kameraya karşı konuşmanız öğrenci açısından güzel karşılanacak bir durum oluşturur. Ama elbette ki bu her zaman geçerli olmayabilir. Neden? Çünkü bir kağıda yazı yazıyorsunuz, bir kitabın içerisinde bir işlem yapıyorsunuz. Ona bakmanız gerekebilir. Hiçbir mahsuru yok. Videomuzu çekmeye başlıyoruz. Başlarken en önemli şeylerden birisi giriş konuşması. Bu da bizim gençlik yıllarımızdan arkadaşlar. 1998 yılında video çekimlerine biz başlamıştık. Yani bundan bir 22 yıl önceki halimiz. Gördüğünüz gibi biraz yaşlanmışız. Artık kusurumuza bakmayın. Bunda aynı YouTube kanalımızda bu videolarda var. Konu anlatım videoları. Ta 22 yıl önce çektiğimiz videolar bunlar. Onlara da bakabilirsiniz ama o günün teknolojisiyle bugünün teknolojisini kıyaslamamanız lazım. Fakat o günkü şartlarda elimizden geleni yapmıştık. Giriş konuşması, bütün derslerinizde öğrencilere hitaben bir kısa giriş konuşması yapmalısınız. Bu konuşmada merhaba, hoş geldiniz, sevgili arkadaşlar gibi giriş cümlesinden sonra hangi konuyu işleyeceğinizi söylemeli, hatta bu konuya ait özel bir durum varsa kısaca ondan bahsedip öğrencinin dikkatini çekmelisiniz. Diyelim ki bir konu anlatıyorsunuz. Bu konunun hayatta onların ne işe yarayacağına dair başta küçük bir konuşma yapmanız öğrencilerin o konuyu dinlemelerini etkileyecektir. Mesela diyelim ki bir yaş problemi anlatıyorsunuz. Yaş problemi anlattığınızda günlük hayatta bunun ne gibi sonuçları doğuracağını, bir denklem kurma probleminde ne gibi karşılığında işe yarayacağını, bir sayılar konusunu anlattığınızda bu sayıların ne işe yarayacağını, diyelim ki bir faiz konusunu, kar zarar konusunu anlattığınızda günlük hayatta ne işe yarayacağını, piyasadaki işlemleri, haberleri nasıl okuyacaklarını, bir istatistiği anlattınız. Hep matematikten örnek veriyorum, kusura bakmayın. Matematikçi olmama sebebiyle. Bir istatistik konusunu anlattığınızda, istatistik bu konusunun televizyonlarda çıkan olsun veya normalde diyelim ki devlet hükümet seçimlerinde olsun, buralardaki o istatistik grafiklerini nasıl okuyacağını görmeniz açısından çok önemli. Deyip bir giriş yapmanız veya anlattığınız konunun gireceği sınavlarda, bu üniversite sınavları da olabilir, ortaokul sonundaki sınavlar da olabilir, ilkokul sonundaki sınavlar da olabilir. Herhangi bir sınavda ona ne kadar etki yapacağını, ne kadar önemli olduğunu anlatmanız da ayrı bir önem arz ediyor. Yine diğer bir husus, bu konunun diğer konulara etkisini. Mesela üssü sayılar konusunu bilmeyen bir öğrencinin kareköklü sayılar konusunu yapamayacağını, bu yüzden üssü sayılar arkadaşlar çok iyi öğrenmeniz gerekir diye başta onlara bir tahşidat yapılmasının çok iyi gelmesi gibi. Bunu artık kendi branşınıza uyarlayabilirsiniz. Süre kullanımı. Biliyorsunuz genelde okullarımızda, dershanelerde sürelerimiz ortalama 40 dakika civarındadır. Fakat günümüzde öğrenciler bir şey izlerken çok çabuk sıkılıp dikkatleri dağılabiliyor. Bu yüzden bu video çekimlerinizi size tavsiyem 15 ile 20 dakika aralığında tutmanız en ideal olanıdır. Çok videonuz olsun hiç önemli değil ama kısa kısa yutumlu bir yutumda böyle hani yuttuğunda onu algılayabileceği videolar olması çok önemli. Size tavsiyemi bir daha söylüyorum. 15-20 dakika aralığında tutmanız en ideal olanı. Zaten dijital ortamdaki 15-20 dakikalık ders size garanti ediyorum normal sınıf ortamındaki 35-40 dakikalık derse denk gelecektir. Çünkü yoklama yok, sınıfı susturma yok, dikkat dağınıklığı yok, çocukların yazmasını beklemek yok. Bunları çıkardığınızda zaten net anlatılan kısımdır bu. Bunu da zaten 20 dakika içerisinde anlatabilirsiniz. Ama tabii ki bu bir ayet değil, kanun değil, kural değil. Yaklaşık bu süreler. Bu 20 olmaz, 22 dakika olur, 15 olmaz, 13 olur. Ama hesabınızı genelde 15-20 dakika aralığına göre yaparsanız daha güzel olur. Farklı materyaller kullanma. Ders anlatımı yaparken tek tip bir materyal kullanmanız belli bir süre sonra sıkıcı olacaktır. Bu yüzden
ana ders kitabınızı işlerken yanında yeri geldiğinde internetten kısa videolar, resimler ve benzeri şeyleri de kullanmanız dersinize renk katacaktır. Fakat bunları önceden hazır olması gerekmektedir. Ben buraya bir YouTube kanalı koydum arkadaşlar. Buradaki YouTube kanalına siz sonra bir girmenizi tavsiye ediyorum. Bir baktım mesela öğrencilerin genelde çok girdiği kanallardan bir tanesi. Bu kanala baktığımızda 11 milyonun üzerinde abonesi var. 2013 yılında kurulmuş bir YouTube kanalı. Ama bir bakıyorsunuz yaklaşık 865 milyon toplamda izlenmesi olan bir kanal. Değişik değişik videolar çekmişler. Sorulara cevaplar aramışlar. Özellikle fen alanında akıllara takılan sorularla ilgili kendi çerçevesinde en önemli şeylerden bir tanesi de dil seçeneklerinin olması. Çok yoğun bir şekilde dil seçenekleri var. Diyelim ki bunun gibi buradan faydalanabileceğiniz bir video, yani YouTube'dan ve Vimeo'dan faydalanabileceğiniz bir video olduğunda bunları önceden ayarlamanız ve ders esnasında bunları izletmeniz de faydalı olacaktır. Ama şunu unutmayın. Hiçbir zaman dersin baştan sona bir video ile geçirmeye kalkmayın. Genelde bu tip videolar ortalama 3 dakikayı geçmemesi tavsiyemizdir. Kısa videolarla ilgili size bir tavsiyem daha olacak. TikTok videoları ve Tweet videoları. TikTok videoları genelde ilkokul çocuklarına hitap eden videolar. Tweet videoları da ortaokul ve lise. Bu özellikle BBC, NASA ve eğitimcilerin bir araya gelerek hazırlamış oldukları belgesel tadında fakat öğrencilere yönelik, yani eğitime yönelik videolar. Bu videoları genelde aralık itibariyle 3'er dakikalık videolar. Bu videoları sınıfta konunuza uygun şekilde olanları izletmiş olmanız kesinlikle dersinize çok ayrı bir zevk katacaktır. Bunu şöyle özetleyecek olursak, dersinizi anlatırken önceden bilgisayarınızda kayıtlı olan kendi çektiğiniz videolar da olabilir bunlar. Videoları gösterebilirsiniz. Bu videolar belgesel niteliğinde olanlarla, yani TikTok ve Tweet videoları gibi olabilir. Ama kesinlikle uzun olmamalı. En fazla 3 ile 5 dakika arası olabilir diye size tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu, eğer bir sosyal bilgiler, coğrafya öğretmeniyseniz bazen bulunduğunuz yerlerdeki kendi çektiğiniz videoları sınıfta göstermeniz öğrenci açısından çok daha etkili olabilir. Bir vadiyi, bir ovayı, bir dağı sizin de içinde bulunduğunuz resim veya videoların olması etkili olabilir. Bunları da kullanabilirsiniz. Tuzları kullanma. Eğer dersinizi bilgisayardan anlatırken düz bir PDF üzerinden anlatmaya kalkarsanız bu dersiniz sıkıcı olabilir. Bu yüzden ana ders kitabınızın tools'u varsa bunları maksimum düzeyde kullanmalısınız. Yani içerisindeki aktiviteleri gösterip yapmalısınız. Video, ses dosyası, etkinlikler, resimler, oyunlar ve benzeri. Mesela şurada bir Richbook'umuz var. Richbook'a buraya baktığımızda kitabın yanında bir ses dosyası varsa bunu tıklayıp öğrencilere dinletmelisiniz. Burada bir video diyor, videoyu açıp öğrencilere izletmelisiniz. İşte burada diyelim ki bir poster diyor, posteri açıp öğrencilere izletmelisiniz. Kısacası o dijital kitabınızı Richbook diye adlandırdığınız veya farklı yayın evlerinin farklı adla adlandırdığı o tools'u olan kitapların tools'larını maksimum düzeyde kullanmalısınız. Diğer türlü öğrenciler kuru bir PDF üzerinden belli bir süre sonra mutlaka sıkılacaklardır. Tavsiyeler. Ders esnasında mutlaka öğrencilere ara ara tavsiyelerde bulunmalısınız. Bu tavsiyeler anlattığınız konuyla ilgili olabileceği gibi dersinizle de ilgili olabilir. Hatta kısa kısa ders çalışma taktikleri, aile ilgili diyalog mesajları vermeniz, kısacası evrensel değerlerle ilgili de dersinizle ilgili olanları tabii ki vermeniz, arkadaşlar onları sadece ders olarak değil, farklı alanlarda da yetiştirmesine vesile olacaktır. Çünkü biz bir öğretmen olarak bildiğiniz gibi sadece ders öğreten kişiler değiliz. Onların her alanda yetişmesini istiyoruz. Çünkü o çocuklar bizim geleceğimiz. Tavır davranışlarıyla, ailelerine karşı olan ilişkileriyle, devletle olan ilişkileriyle, birey olarak yapması gereken vazifelerle, bir insan olarak yapması gereken vazifelerle onları yetiştirmemiz gerekiyor. Ama buradaki en önemli işlerden birisi öğretmenlere düşüyor. Diğeri de aileye düşüyor bildiğiniz gibi. Biz burada bize düşeni yapmalıyız. Sadece kuru bir ders değil, arada akla kapı açabilecek küçük tavsiyelerle onlara tavsiyelerde bulunabiliriz. Konunun durumuna göre evrensel değerlerini de bahsetmemizde sakınca yoktur dedik.
Fakat abartmamak şartıyla. Yani matematik dersinin diyelim ki 20 dakikalık bir dersin 15 dakikasını bu konulara ayırıp 5 dakikasını matematiğe ayırmamalısınız. Bu dediğim en fazla 1 veya 2 dakikalık bir tavsiye olabilir. Fıkra. Öğretmenlerimizin bazıları fıkra anlatmayı çok sevebilir. Bunu derste de kullanabilirler arkadaşlar. Ders anlatımlarının arasında aynı sınıfta olduğu gibi konuyla alakalı olursa çok daha güzel olur. Fıkra anlatmanızda bir mahsur yoktur. Hatta dersi sevdirme adına güzel de olur. Ama bunda da her şeyde olduğu gibi abartıya kaçmamak önemli. Bir de fıtratınız fıkra anlatmaya müsait değilse bu işe kesinlikle girişmemeniz gerekiyor. Bazılarının arkadaşlar fıkra anlatmaya fıtratı uygun değil. Fıkra anlattığında karşı taraf sadece acı acı gülümsüyor. Bu kişilerin kendisini zorlayarak fıkra anlatmasına elbette gerek yok. Onlar normal dersini işlemesi yeterli. Bilmece. Anlattığınız konuyla alakalı bir bilmece sorup bir sonraki derste cevabını vereceğini söylemeniz kişilerin dikkatini toplamada etkili olacaktır. Her zaman ders değil, aynen sınıfta yaptığınız gibi bazen bilmece faktörünü de kullanabilirsiniz. Ama unutmayın, bunu mümkün mertebe dediğim gibi dersinizle alakalı olması en güzel olanı. Ben bir matematikçi olduğum için mesela size bir örnek soru sorayım. Tabii ki cevabını isteyeceksiniz ama cevabını burada vermeyeceğim. Bir sonraki derste de demeyeceğim. Bana mail atarsanız ben bunun cevabını merak ediyorum diye sizlere mail olarak cevabını gönderirim. Sorumuz şu. Bana öyle pozitif tam sayılar bulunuz ki hem bunları birbiriyle çarptığımızda hem de birbiriyle topladığımızda sonuç 24 çıksın. Daha değişik bir ifadeyle mesela diyelim ki 2 ile 2'yi çarptım kaç çıktı? 4 çıktı. 2 ile 2'yi topladım kaç çıktı? 4 çıktı. Çarpımları da toplamları da 4 oldu. Ben buna benzer sorumuzu burada diyorum ki öyle pozitif tam sayılar bulunuz ki çarpımları da 24 olsun, toplamları da 24 olsun. Tabii ki şu anda matematik arkadaşlarımız mutlaka yapmışlardır. Ama diğer arkadaşlarımız da belki işlerinde nasıl olacak ya 6 ile 4'ü çarpıyorum 24 ama topluyorum 10 oldu. Nasıl olacak gibi akıllarına şüpheler gelebilir. Uğraşın bakalım. Eğer çok merak ediyorsanız bana mail atabilirsiniz. Mail adresim YouTube kanalında var. Konuşma dili. Branşınızın öğrencilere anlatıldığı dil hangisi ise o dilde akıcı ve anlaşılır bir şekilde konuşmak çok önemli. Şayet İngilizce anlatıyorsanız dersinizi öğrencilerin dil seviyesine göre ayarlama yapmayı unutmamalısınız. Diyelim ki öğrencilerin seviyesi A2 seviyesindeyse sizin onlara B2 seviyesinde bir İngilizce ile hitap etmeniz elbette ki problem olur. Onların seviyesine uygun bir dil kullanmalısınız. Bu aynısı Türkçe öğretmenleri için de geçerli. Diyelim ki bir Türkçe öğretmeni lisede kullandığı dille ilkokulda kullandığı dil elbette ki aynı olmayacaktır. Bu bütün branşlarımız adına da geçerli ama konuşma dilinde ne olursunuz şuna çok dikkat edin. Özellikle yabancı dilde bir branş anlatıyorsanız, diyelim ki İngilizce matematik anlatıyorsunuz, İngilizce dilinde matematik. Bu durumda terimlerin çok iyi telaffuz edilmesi, öğrencilerin anlaşılır bir şekilde onları ifade etmek çok ama çok önemli. Bunda dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Motive edici resim. Yeri geldiğinde bir dersin içerisinde ders anlatırken arada dinlenme mahiyetinde bir resim paylaşabilirsiniz. Örneğin şu resimdeki gibi. Bu resmi de sonra yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle anlatayım kısacası. Ders esnasında bazen öğrencilere karikatür ve resim göstermek dersin heyecanına katkı sağlar. Ama bu da abartılı olmamalı. Göstereceğiniz resim veya karikatürleri önceden belirlemiş olmalısınız. Ayrıca resim veya karikatürü de yorumlayıp mesaj vermek önemli. Herhalde şu resim çok şey anlatıyor, bunu yorumlarsınız. Şimdi buraya kadar deyince aklınıza şu gelebilir. Hocam ben derste ders anlatırken resim koydum, bilmece koydum, video izlettim, kısa film izlettim. Benim dersime vakit kalmadı. Bu anlamda söylemedim bunları. Bir dersin içerisinde bunlardan maksimum bir tanesini kullanın. Maksimumu da. Diyelim ki 20 dakikalık dersiniz içerisinde bugün ilk çekeceğimiz derste diyelim ki bu resmi kullandınız. Başka bir dersinizin içerisinde bilmece, başka bir dersinizin içerisinde kısa video, başka bir dersinizin içerisinde YouTube'dan veya Vimeo'dan izleteceğiniz bir farklı kısa video, buna benzer veya TikTok videosu, buna benzer şeyler olabilir. Bazen hiç yapmayabilirsiniz de. Bunlar zorunlu şeyler değil
Arada sırada yapmanız motiveyi ve dikkat dağınıklığını, çocukların derse ilgisini artırma adına faydalı şeyler. O yüzden tavsiye ediyoruz. Ödev verme. Bu ödev verme şöyle değil. Hadi videoyu izleyin arkadaşlar. Hadi bakayım bekliyorum. Şimdi yapın şeklinde elbette ki değil. Dersin bitiminde veya dersinizin arasında konuyla ilgili olarak öğrencilere tavsiye niteliğinde ödevler verme faydalı olacaktır. Örneğin bu konuyla ilgili şunları da yapmalısınız. Soru bankalarından soru çözmelisiniz. Kitabınızı tekrar okumalısınız gibi. Dikkat edilmesi gereken bir şey de bu ödevleri abartmayın. Yani gördüğünüz konu neyse, işte matematikteki bir üssü sayıların sadece üssü sayılarda çarpma konusunu anlattıysanız, siz bu çocuğa üssü sayılarla ilgili tüm soruları çözün diye bir ödev vermeyin. Sadece anlatmış olduğunuz kısımlarla ilgili soru çözmelerini tavsiye edin. Bitiş konuşması. Videonuz 15-20 dakika arasına ulaştı. Bu dediklerinizi yaptığınızı düşün. Biterken de hemen patlatarak bitirmeyin videomuzu. Bütün derslerinizde öğrencilere hitaben bir kısa bitiş konuşması yapmalısınız. Bu konuşmada hoşça kalın, tekrar görüşmek dileğiyle gibi bitiş cümlesinden önce hangi konuyu işlediğinizi söylemeli ve diğer konuya atıfta bulunmalısınız. Böylece öğrencinin diğer konuya da ilgisi oluşacaktır. Yani hemen dersi pat diye başlayıp pat diye bitirdiğinizde öğrencilere bir şaşkınlık oluşturmayın. Böyle başlangıcı olan, gelişmesi olan, sonucu olan bir senaryolu bir video olmuş olsun. Videoyu şimdi diyelim ki bitiş konuşmamızı yaptık. Artık videoyu kaydetme zamanı geldi. Videoyu kaydederken video isimlendirme ve künyesi nasıl olmalı? Videoyu kaydederken ve kaydettikten sonra mutlaka herkes tarafından anlaşılacak bir isim verilmelidir. İsim verilirken Türkçe karakter kullanmamaya da dikkat edilmelidir. Çünkü bunlar bazı sistemlere yüklenirken Türkçe karakterlerde problem çıkabiliyor. O yüzden bunlara dikkat edin. Ayrıca çok aşırı uzun isimler de olmamalı. Videolarınızın da sıralı olması için başına numara vermenin faydası vardır. Örneğin 01 benim çektiğim birinci video olsun bu. Matematik dersinde 7. sınıfta ondan sonra reel sayılarla ilgili bir videoymuş ve bunun birincisiymiş. Şimdi buraya baktığında bir kişi rahatlıkla bunu anlayabilir. Yan tarafta da bunu kaydettim bakın. Şöyle gösteriyorum. Videomuz bu şekilde olabilir. Hiçbir mahsur yok. Bunların bir de künyesini oluşturmaya ile ilgili elinizde bir Excel tablosu varsa çok daha güzel olur. Yani bu video kimlere hitap ediyor? Ondan sonra seviyesi nedir? Hangi kitaptan çekilmiştir? Hangi sayfalar arasını kapsıyor gibi buna benzer bir künyede olursa elbette ki çok daha iyi olur. Gelecek adına bunları tasnif etmek için. Editleme. Bazen videoyu çektiğinizde 20 dakikalık videonun çok kısa bir yerinde küçük bir yeri silmeniz gerekebilir. Bu öksürük olabilir, başka şey olabilir. Ama bu tip şeyleri editleme için kendiniz yapabilirsiniz aslında. Fakat kendiniz yapamıyorsanız da bunu dijital biriminizdeki arkadaşlardan yardım alarak ondan sonra yaptırabilirsiniz. Videonuz bittiğinde mutlaka ilk önce tabii ki bunun için kendiniz izlemeli ve hatalı yer varsa buraları düzeltme adına teknoloji birimimizden destek almalısınız. Ya da çok hata varsa videonuzu tekrar çekmelisiniz. Zaten 15-20 dakikalık bir ders olduğu için öyle sonra 40 dakikalık olduğunda insanın pişmanlığı çok daha fazla olur. Ama 15-20 dakika olunca biraz daha az olur diye düşünüyoruz arkadaşlar. Dersin adı ve konunun yazılması. Anlattığınız videonun başında zorunlu olmak şartıyla ilerleyen kısımlarda da bir köşede konunun adının yazılması çok önemli. Bakın ta 98 yılında bunu yapmışız. Matematik, sayısal yetenek problemleri gibi. Köşede kendi videomuz var bakın. O günün teknolojileri de yaptığımız şeyler. Bir çerçeve çizmişiz, markamızı yazmışız gibi. O yüzden konunun çünkü öğrenci ilerlerken aklında hangi konu olduğu ya bu neydi falan diye bir şüphe kalmayacağı gibi. Aynı zamanda yanına birisi geldiğinde sen hangi konuyu işliyorsun dediğinde de onu görebilmeli. Siz de baktığınızda videoya anında altta konu adının olması mutlaka faydalı arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Bunu yaptırın. Anlattığınız videonun başında zorunlu olmak şartıyla dedik. İlerleyen kısımlarda da bir köşede konu adının yazması çok önemli. Bunu siz yapabileceğiniz gibi dijital biriminizdeki arkadaşlara da yaptırabilirsiniz. Fon müziği. Bazı öğretmen arkadaşlarımız bu akıllarına takılıyor bu. Acaba arka tarafta ben bir fon müziği
yaparak ders anlatsam mı diye. Anlatılan konunun ve branşın durumuna göre arka planda sözsüz, klasik bir fon müziği konabilir. Ama normal ders anlatımlarında, diyelim ki bir matematik anlatımında genelde tavsiye etmiyoruz. PDR gibi alanlarda veya tavsiye niteliğinde işte insani değerlerle ilgili bir tavsiyede bulunduğunuz bir video varsa bunların arkalarında fon müziği kullanabilir misiniz? Elbette kullanabilirsiniz. Bence çok da güzel olur. Ama normal ders anlatımlarında çok da tavsiye etmiyoruz. Intro. Çekilen tüm videolarınızın başına ve sonuna mutlaka intro koymalısınız. Yani bir kısa giriş videosu. Bu 5 saniye civarındadır ağırlık itibariyle. Ya da eğer bunu koymayı siz bilmiyorsanız dijital ekibine bunu koydurtmalısınız. Bu şekilde videolarınız profesyonellik adına bir adım atmış olur. Şahsi videolarınızda da geçerli bu. Kendiniz de diyelim ki YouTube'a bir video koyacağınız zaman baş tarafına, son tarafına böyle bir intro hazırlayıp ekletebilirsiniz. Bu tabii kendi tercihiniz. Ama bu normal ders çekimlerinde mutlaka bunu kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Başına ve sonuna. Sisteme yükleme. Çekmiş olduğunuz videolar, artık isimlerinizi verdiniz. Ondan sonra introlarını başına eklediniz veya ekletmek için gerekli notlarınızı aldınız. Bu videoları arkadaşlar kullanacak sisteme, bu okul altyapısı olabilir, Vimeo olabilir, YouTube olabilir, yüklemek için ilgililere iletmeniz gerekebilir. Bunun için genellikle sizlere ilgililer bir Drive klasörü açar. Siz de oraya yükler ve haber verirsiniz. Ama böyle olmak zorunda değil. Farklı yolları da kullanabilirsiniz. Örneğin ya da bildiğiniz bir konuysa sisteme direkt kendini yükleyerek yapabilirsiniz. Ya da flash diske kopyalayıp yetkilileri teslim edersiniz. Ya da kendi drive'ınıza yükleyip linkini gönderirsiniz. Ya da WeTransfer'le, WeTransfer diye biliyorsunuz 2 GB'a kadar dosya gönderme, ücretsiz dosya gönderme programı var internette. Oradan gönderebilirsiniz. Kısacası arkadaşlar yöntem çok. Önemli olan ilgililere bunların ulaştırılması. Arşivleme. Size şunu söyleyeyim. Dijital ortamda ben hiçbir şeye güvenmiyorum. Yani hiçbir sistemin %100 güvenli olmadığını unutmayın. Bu yüzden çekmiş olduğunuz videoları yetkililere teslim etmiş olsanız bile mutlaka kendi arşivinize yedeğini alıp arşivleyin. Bu çok önemli bakın. Çünkü kaybolabilir, silinebilir, birisi yanlışlıkla başka bir yere koymuş olabilir, unutulabilir. Kendi arşiviniz kendinizde mutlaka ama mutlaka olsun. Oraya gönderseniz bile. Bir özet geçecek olursak, buraya kadar anlatılanları uygulamaya geçirebilmek için kendinize Excel'den bir checklist hazırlayıp videonuzda bunlardan hangileri yaptığınızı veya yapmanız gerektiğini kontrol edebilirsiniz. Ben ilk başlarda bu 98 yıl dediğim 96-98 arasındaki kitap yazdığımız dönemlerde de yaptığım tahsillerde de kullanıyordum. 40 tane maddeden oluşandı yanlış hatırlamıyorsam. Bir checklist hazırlamıştım. İşte koyu olan yerleri, bolt olacak yerler yapılmış mı? Altı çizili olacak yerler çizilmiş mi? Soru numaraları düzgün mü? A, B, C, D diye yazıyor mu? Şeklinde kendime göre soru cevaplar vardı. Bu soru cevaplar belli bir süreden sonra zaten otomatikleşiyor. Ondan sonra artık kontrol etmenize gerek kalmıyor. Ama başta bu videolarda da öyle. Kendinizin alışması için kendinize bir checklist, bir kağıda da yazabilirsiniz. Excel'de de hazırlayabilirsiniz. Yaparsanız güzel olacak kanaatindeyim. Evet, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu özellikle koronavirüsü vesilesiyle çok yaygınlaşmaya başlayan e-learning'de çekeceğiniz videoların öğrenci açısından çok önemli olduğunu unutmayın. Onlara evde bir nebze olsun eğitimleri adına faydalı olabilirseniz ne mutlu. Öğretmenlik işte böyle bir şey. Hiçbir yerde durmuyor. Yani illa sınıfta olması da gerekmiyor. Her ortamda öğretmen, öğretmenin yolunu bulur. Bu da o yollardan birisine ile ilgili tavsiyelerdi. Umarım faydalı olmuştur. Bir hata, bir kusur ettiysek affola. Hoşça kalın.